dünyada aşılama süreçleri hızla ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uzun zamandır duymayı beklediğimiz güzel bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre pandemi sürecindeki en büyük savunma silahımız olan ve aslında olmazsa olmaz dediğimiz maskelerimize ve kurmak zorunda olduğumuz sosyal mesafelere yavaş yavaş ara vermeye başlıyoruz diyebilirim. Peki neydi bu haber tam olarak? Hemen bahsedeyim. CDC aşılanmış Amerikalıların kapalı alanlarda küçük gruplar halinde toplanabileceğini ancak yine de halka açık yerlerde maske takmaları gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış Amerikalılara uzun zamandır beklenen bir tavsiye yayınlanarak aşılanmamış kişilerin kısıtlanmış olan bazı özgürlükleri almaları için serbest bıraktı. Örneğin geçtiğimiz yıldan bu yana çocukları ve torunlarını görmekten kaçınan büyük anne ve büyük babalara gidecekleri evlerde aşılanmamış kişiler olsa bile enfekte olan bir birey yok ise ziyaret için onay vermiş oldu. Yani bu kuralları birazcık da şöyle grafiklerde bakalım. Bir evin içerisinde diyelim ki 4 kişi var. 2 kişi tam aşılanmış, 2 kişi herhangi bir aşı olmamışlar ancak düşük riskli olarak kabul ettiğimiz grup. Bu insanlar ev içerisinde maskesiz olarak karşı karşıya gelebiliyorlar. Ve bunun dışında diğer örnekleri de vermek istiyorum. Eğer bu aşılanmamış kişilerin baskınlığı artarsa her ne kadar düşük riskli olsalar bile o zaman yani bir evde 4 aşılanmamış kişi düşük riskli olsa bile aşılanmış kişilerle bir araya geldiğinde o zaman maske takmak zorunda. Sayı azaldıkça küçük gruplar halinde toplanmanın herhangi bir sorunu olmadığını kısacası dile getirmeye gayret ediyor. Bununla ilgili kılavuzumuzu ekranda her iki tarafında zaten şu anda görebilirsiniz. Burada tam aşılanmış kavramı çok önemli. Her aşı cinsine göre tam aşılanmış olmak farklı. Özellikle mesela mRNA aşıları dediğimiz Moderna veya Pfizer-BioNTech'in aşıları veya diğer çift doz yapılan aşılar yapılmışsa bu aşıların yapılması tamamlandıktan sonra yani ikinci dozu aldıktan 2 hafta sonra tam aşılanmış kabul ediyorsunuz. Eğer tek doz aşı yapılan bir aşıya sahipseniz de o zaman o tek dozdan sonraki 2 hafta içerisinde tamamen aşılanmış sayılıyorsunuz. Maske ve mesafe kuralları en sonunda esnedi diyebiliriz kısacası. Sizlerin bu haberi duymayı ne kadar çok beklediğinizi biliyorum. İnanın ben de bu güzel haberi veriyor olmaktan heyecanlıyım. Aşılama sürecinde tüm dünya ile birlikte hareket ettiğimiz göz önünde bulunursa bizler için de yakında böyle gelişmeler yaşanabilir. Ancak bu yeni gelen açıklamanın karışıklık yaratmasını da istemem. Maskesiz bir araya gelebilmek için gerçekleşmesi gereken bazı kurallar var. Bunları bu videoda tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kuralların en önemlisi tabii ki bir araya gelecek her bir kişinin tam aşılanma sürecinin bitmiş olması. Yani herkes tam aşılanmışsa o zaman herhangi bir problem kalmıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şu an için 2 doz olarak uygulanan aşı kullanımı yaygın. Yeterli antikorun oluşması için ikinci dozun da yapılmış olması gerekiyor. Bu noktada 2 doz aşının yapılmış olması ve üzerinden en az 2 haftanın geçmiş olması da önemli. Dolayısıyla diğer 2 doz aşılarla yani az önce bahsettiğim diğer aşılarla ülkemizde yapılan aşı yine çift doz olduğu için bu kıstasa uymamız gerekiyor. Biliyoruz ki aşı korunmasının ne kadar süreceği konusunda da belirsizlikler vardı. Ancak CDC artan bir kanıt kitlesinin sonuçlarına göre tamamen aşılanmış kişilerin asemptomatik enfeksiyonlara yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ve Covid-19'a neden olan virüsü potansiyel olarak diğer insanlara bulaştırma olasılığının da daha düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. Yine de Hastalıkları Koruma ve Önleme Ajansı virüsü yanlışlıkla bulaştırma olasılığını dışlamadı. Peki bu ne demekti? Normalleşme sürecinde tam doz aşılama süreci biten bireylerin kontrollü ve küçük gruplar halinde kendi aralarında görüşmelerinde fayda var demek. Olasılıklar ve tehditler geçmiş değil ancak aşıların etkinliği ve sağladığı koruma da yadırganamaz. Bu noktada aşılanan kişilerin normalleşme sürecine geçişinde herhangi bir sıkıntı yok. Kontrollü ve küçük bir çevre olmak şartıyla tabii ki. Ülkemizde de ikinci doz aşısını olan birçok kişi, birçok aile büyüğümüz var. Amerika'da alınan bu kararların kısa bir süre içerisinde ki burada kısa süre ifadesine ekleme yapmak istiyorum. Sağlıklarını tehlikeye atmadığımızdan kesinlikle emin olduğumuz zamana eriştiğimiz en kısa sürede böyle gelişmeler elde edebiliriz. Böyle güzel gelişmelerin devamını diliyorum ve pandemiyle olan savaşımızda sona yaklaştığımız bu günlerde maske, mesafe, hijyen kurallarına her zamankinden daha sıkı bağlı kalmamız gerektiğini hatırlatarak ve bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak
bu videoyu da aslında tamamlamak istiyorum. Bunu unutmayın lütfen. Biliyorum ki son zamanlar önlem yorgunluğu olarak kabul edilen bazı davranış biçimleri var. Maske kullanmaktan sıkıldığınız, ailenizle ve arkadaşlarla pandeminin ilk aylarına göre daha fazla görüşmeye başladığınız günler içerisindesiniz. Önlem almaktan yorulma ve tükenmişliğe girme olarak değerlendirilen bir durum bu. Yani kısacası aslında normal bu. Birazcık da sıkıldık. Geçtiğimiz günlerde bilim kurulu üyelerimizin dikkat çektiği bu konuda ben de birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Dünyadan güzel haberler almaya başladığımız aşılama sürecinde yol kat ettiğimiz ki Türkiye Covid-19 aşılama sürecinde şu an 6. sırada. Gerçekten de başarılı bir süreç yönettiğimiz bu günlerde biraz daha sabretmemizi ve kendinizi, sevdiklerinizi korumanızı temenni ediyorum. Güzel haberleri alacağımız günleri ötelemeyelim. Aksine kurallarımıza sıkı sıkı uyarak hızlandıralım. Sağlıkla kalın diyorum. Bildirimleri açmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere sorularınız varsa onları da yorumlara aşağıya bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.